Herkese merhabalar. Bu tarifimde sizlere lokum gibi pişen tam kıvamında bir saç tava tarifi hazırladım. Saç tava tarifimde ben 750 gram kadar kuzu eti kullandım. Kullanmış olduğunuz etler kuşbaşından küçük olsun. Böyle minik minik doğramaya özen gösterelim. Burada da 100 gram kadar doğranmış kuyruk yağım var. Mutlaka içerisinde kuyruk yağı kullanın, ayrı bir lezzet katıyor. Ayrıca saç tavanın içerisinde bir orta boy soğanla birlikte yeşil ve kapya biber de kullanacağım. Burada da bir tane büyük boy küçük küçük doğranmış domatesimiz var. Malzemeleri öncesinde bu şekilde hazırladıktan sonra sıra geldi pişirme işlemine. Saç tavamı ocağımın büyük gözüne aldım. Altını harlı ateşte açarak şöyle elimle de kontrol edip tava kızdıktan sonra ilk olarak kuyruk yağını ekledim. Eklemiş olduğum kuyruk yağı içinde güzelce eriyip böyle sıvı bir kıvam alıp içindeki böyle kuyruk yağları da kıtır kıtır olana kadar ara ara da çevirerek güzelce eriteceğim. Ben bugün saç tavamı kuzu etiyle yaptım ama dilerseniz minik minik doğranmış dana etiyle de yine bu tarifi yapabilirsiniz. Saç tavada kuyruk yağı erirken ara ara sıçramalar olacaktır. Bu aşamada lütfen dikkat edelim. Ara ara karıştırarak kuyruk yağını bu şekilde kızarttım ve kalan tortuları da şöyle bir kevgirle kenara sıyırarak içinden çıkarttım. Bunlar da çıtır çıtır çok lezzetli oluyor. Üzerine bir tane yumurta kırarak tükettim. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi de minik minik doğranmış kuzu etlerini içerisine ilave ettim. Yağın içerisinden tortuları alırken de altını kısmıştım. Bu aşamada ocağımın altını tekrar harlı ateşe getirdim. Saç tavanın içerisinde kuzu etlerini döktükten sonra şöyle bir karıştıralım. Sonrasında da kapağını kapatarak kendi suyunu salmasını bekleyelim. Bu aşamada ocağımızın altı harlı ateşte olsun. Güzelce suyunu gördüğünüz gibi etler saldı. Ara ara karıştırarak şimdi suyunu hafif çekinceye kadar pişirmeye devam edeceğim. Saç tava normalde 10-12 dakikada hazır olan bir yemek. O yüzden böyle kısa sürede hemencik yapabileceğiniz bir tarif. Ben suyunu hafif çektikten sonra içerisine bu aşamada soğanı ekledim. İçerisinde böyle dişe gelen bir soğan sevmediğim için suyunu tam çekmeden soğanı bu aşamada ekledim. Suyunu çekinceye kadar soğanlar da kavrulacak. İçinde de böyle görülmez bir hal alacak. Eğer sizler içinde soğanı seviyorsanız suyunu çektikten sonra da soğanı ekleyebilirsiniz. Biz bugün saç tava yapıyoruz. Saç kavurma değil. Kavurma yaparsanız içerisine sebze girmez. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi gördüğünüz gibi etler güzelce suyunu çekti ve sadece tava içerisinde yağı kaldı. Ben etleri içerisine ekledikten sonra toplamda 10 dakikada tüm suyunu çekerek etlerimiz güzelce pişmişti. Sizler dana eti kullanacaksınız. Onun pişme süresi değişebilir. Lütfen bu aşamada kontrol edelim. Ve içerisine tuzla birlikte pul biber ve karabiber ekledim. Onunla birlikte de şöyle bir karıştırdıktan sonra ardından içerisine sebzelerini ekleyeceğim. Eğer dana eti kullandığınızda suyunu çektiği halde pişmemişse üzerine sıcak su ilavesi yaparak pişirme işlemine devam edebilirsiniz. Baharatları ile birlikte güzelce soteledikten sonra bu aşamada içerisine yine küçük küçük doğranmış yeşil biberle kapya biberi ekledim. Ocaktan indirmeye yakın yeşil biberi, kapya biberi ve domatesi ekliyorum. Yani toplamda 2 dakika sonrasında da servise hazır hale getireceğim. Biberler de hafif diriliğini kaybedinceye kadar şöyle kapağı kapatarak bir 15-20 saniye kadar beklettim ve sonrasında içerisine de domatesini ilave ettim. Eğer sizler domatesi sevmiyorsanız bu aşamada eklemeyebilirsiniz. Ama böyle daha sulu sulu ekmek banmalık bir saç tava istiyorsanız içerisinde mutlaka sulu kıvamlı domates kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi eğer domates kullanmayacaksanız bu aşamada ocaktan saç tavanızı indirebilirsiniz. Ve en son aşamada saç tavanın içerisine yine küçük küçük doğranmış domatesleri ekledim. Ve şöyle bir çevirdikten sonra domatesler suyunu salıncaya kadar yaklaşık böyle 15-20 saniye kadar pişirdim.
Domatesler suyunu saldıktan sonra saç tavamız artık servise hazır. Ben son olarak üzerine şöyle biraz kekik serpiştiriyorum. Ama sizler sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Kekikle birlikte de şöyle bir karıştırmış olduğum saç tavanın son halini yakından da sizlere göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik, aynı zamanda da çok lezzetli bir saç tava tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifimi sizler de dener beğenirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam, videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.